Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Ekim günlerden pazar ve anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Tıpkı buradaki diğer videolarımızda olduğu gibi. Evet dostlar, gözlüğümüzü takalım, piyasaya bakalım. Piyasada bugün bütün altcoin'leri toplayıp çarpıp böldüğümüzde 0,60 artıdayız düne göre. Bitcoin bu artıdan nasibini %92 olarak almış, 67.542 dolarla işlem görüyor. Ama haftalıkta %1 zarar var. Aylıkta da %2,80 kârdayız. Yılbaşından beri tutanlar zaten dolar bazında %60'a yakın kârdalar arkadaşlar. Ethereum da fena değil. 0,39 artıda. BNB 0,39 artıda. Solana %4,26 artıda bugün. Günün şampiyonu en tepede Rai sevgili dostlar. %14,60 artıda. Aero'yu görüyoruz, Jap'ı görüyoruz, Kaspa'yı, Rune'yi, Solana'yı, Doge'yi, PYTH ve Quant bunlar günün şampiyonları. Günün kaybedenlerine geldiğimizde Goat'ı görüyoruz ki Goat geçtiğimiz haftanın yıldızıydı. En çok yükselen, hatta geçtiğimiz haftayı bırakın. Geçtiğimiz ayın yıldızı, belki de bu yılın yıldızlarından biriydi Goat. Bugün fena çakıldı. %16'ya yakın bir düşüş var Goat'ta. İkinci sırada Mev'i görüyoruz en çok düşen. BIM'da, TIA'da, AR'da, ENA'da, Epicoin'de, OMMOK ve SUI'de en çok düşenler olmuş. Ve şunu da hatırlatalım, hazır SUI demişken, bu akşam Türkiye saatiyle 8.30'da sevgili dostlar SUI'de bir güncelleme yapılacak. Daha önce 24 Ekim'de bir sisteme başvurmuşlardı. Yeni bir yönteme başvurmuş ve stake ödülleri dağıtacaklardı. O hatalıydı 24'ünde yapılan. Bugün yayın 27'si saat Türkiye saatiyle 20.30'da o güncellemeyi düzeltecekler ve SUI'deki problem hallolacak. Ve bu SUI'deki problemin, yani tabii inşallah hallolacak. İnşallah hallolmasını bekleyen SUI Network ağında işlemlerde bayağı bir toparlanma, bayağı bir artış var. Akşam saat 8.30 sonrası SUI'de bir toparlanma gelebilme ihtimali oldukça yüksek. Hani TIO mu? TIO. Hani içeriden aldık bilgiyi. Hani eskiden at yarışında oynayanlar atların dışkılarını böyle karıştırırlardı, böyle bakarlardı falan. SUI'de de sanki öyle bir hava var. Dışkıyı karıştıranlar diyor ki SUI toparlanacak eğer tabii ki de güncelleme bu akşam 8.30'daki güncelleme başarılı olur ise. Göstergeler ne diyor arkadaşlar? Bitcoin konusunda ala dönmüşler. Bir problem yok. Baktığımızda hacim yeterli. Hul hareketli ortalamada al sinyali var. Hiçbir problem yok. MACD'de sadece bir sat sinyali var. O da kararsız. Yani gün içerisine baktığımızda bir al bir sat, bir al bir sat kararsızları oynuyor. Genel olarak baktığımızda Bitcoin tarafında öyle büyük bir problem görünmüyor sevgili dostlarım. Şöyle bir bakalım, bir de kendi grafiklerimizle biraz geniş bakalım. 3 günlükten bakalım sevgili dostlar. RSI tarafına bakalım. RSI tarafında evet bir dip olaylarımız var ve tepe olaylarımız var. Şurası nedir burası? Diptir arkadaşlar. Şurada hani kırmızı alevleniyor ya. Şimdi RSI eğitimi olsun bir nebze. Hocam eğitim videolarınız hiç yok. İşte eğitim videolarınıza ulaşamıyoruz. Alın size RSI eğitimi. RSI şimdi şurası bir tepe. Buradan böyle aşağıya düşerken Bitcoin fiyatı da düşer sevgili dostlar. Bu çizginin altında 30'un altında şuradaki bakın renk değişiyor. Alevli oluyor. Kırmızıya dönüşüyor. Asıl düşüşünü, sert düşüşünü de burada yapar. Buralardan beklersiniz. Düşüş bitmemiştir. Şunun üzerine attığında, hareketli ortalamanın üzerine attığında birinci al olarak görülür. İkinci alda şuraya attığında, üzerine attığında al olarak görülür. Burasından şuraya kadar yükseliş sancılı olur. Ağır olur, yavaş olur, sakin sakin olur arkadaşlar. Burada bu sakinlik şuradaki yeşil bölgeye geldiğinde hani burada sat derler mesela. RSI 30'dan al 70'ten sat derler. Alt değer olarak hani bakın şurası 30 değeri, burası da 70 değeri. Bu çok yanlıştır. Asıl yükselişini 70'ten sonra yapar. Buraya kadar sancılı gelir.
Buradan sonra büyük hareket başlar. Büyük hareket geldiğinde şuradaki hareketli ortalamanın altında kaldığında birinci satışını yap. Şunun altında kaldığında 70'in altına indiğinde de tamamen piyasadan çıktır sevgili dostlarım. Şimdi geliyoruz bugünümüze. Evet, RSI'ye baktığımızda şuralar aşağıya doğru inmiş. Burası al. Buradan yukarı şuraya kadar sancılı. Asıl şovunu buradan sonra yapar. Asıl şovunu buradan sonra yapar arkadaşlar. Yükseltisini, asıl karları orada bırakır. Yukarıya doğru indiğimizde ne dedik sevgili dostlarım? Şuradan hani RSI'yi baz alaraktan geliyoruz. İşte burası al, buraya kadar gelmesi sancılı, şuraya kadar gelmesi sancılı. Asıl şovunu bundan sonra yapar. Şurası arkadaşlar üstteki yeşil bölge asıl şovunu burada yapar. Anlatabiliyor muyuz? Buraya kadar geliş, şuraya kadar geliş sancılı olur. Buraya kadar geliş sancılı olur. Buraya kadar geliş sancılı olur. Asıl yükselişi tepede yapar arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz biz de kendi zamanımıza geliyoruz. 3 günlük grafikte düşüyoruz, 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 düşüyoruz. Düştük. Tamam. Yani düştük. Artık çıkıyoruz arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Sancılı çıkıyoruz. Yön yukarı mıdır kardeşler? Yukarıdır. Yani RSI'ye baktığımızda yön yukarı öyle değil mi? Yön aşağıya diyebilecek olan birisi var mı? Baktığımızda burası dip, bir sonraki dip daha yukarıda. Dipleri birleştir, yön yukarı oldu. Bir dibi birleştir, yön yukarı oldu. Yön yukarı mıdır? Yukarıdır. Ama sancılıdır. Ama bıktırır. Ama illallah ettirir. Yahu çıkacaksan çık, düşeceksen düş deriz arkadaşlar. Sancılıdır. Ama ve lakin buraya geldiğinde, bu 70'lere geldiğinde, 70 sonrası şu alevli yeşillere geldiğimizde büyük yükselişler 120 bin dolarları falanları 120 bin, 170 bin, 150 bin herkesin bir fikri var, herkesin bir şeyi var. Ama kesin olan bir şey var ki güçlü, sert yükselişler o zaman gelecek. O halde burada pes etmiyoruz arkadaşlar. Nereden bulaştım bu Bitcoin'e bilmem ne demiyoruz. Şunun şurasında ne kaldı ki? Ne kaldı arkadaşlar? İşte seçimler var. Bugün ayın 27'si, ayın 4'ünde, 5'inde her neyse seçimler var Amerika'da. Seçim sonrasını bekliyor. Bitcoin güzel, sağlam, sert yükselişler yapabilmek adına. Grafiğe gelelim. RSI'yi kapatalım. Grafikte de sevgili dostlar 3 günlük grafiğimizde bir buy sinyali var. Alabilirsin sinyali var. Alabilirsin sinyalinden sonra backtest sata dönüyor. Geliyor yukarıya doğru. Öteden beri gelen bir düşen trend var sevgili dostlar. Bu düşen trendin üzerine atıyor. Düşen trendin üzerine attıktan sonra geri çekiliyor. Backtest kırmızısını yakıyor ve tekrar yeşilini yakmış oluyor. Var mı problem? Yok. Bitcoin'de herhangi bir problem görüyor musunuz? Uzun vade grafiğinde 3 günlük grafik açtık burada. Yok arkadaşlar. Hocam 2-3 ay sonra Bitcoin ne olur? Vallahi iyi olur arkadaşlar. Şu anki halimizden iyi olmaması için hiçbir sebep yok. Hocam Kamala kazanırsa peki ne olur? O konuya birazdan geleceğiz. Şu an için teknik tarafta hiçbir problem yok. Kısa vadeye bakalım. Bitcoin'de de sevgili dostlar. Kısa vadede işte Bitcoin ne diyor? Buradan long açabilirsin. Al. Buradan sat arkadaşlar. Şuradan long açabilirsin diyor. Buradan tepeden sat. Şimdi burada 70 bin bandında acayip derecede bir likidite var. 69 binlere geldiğinde buralara geldiğinde Bitcoin şeytan görmüş gibi oluyor, geri kaçıyor. Buralarda çok aşırı bir şekilde hani burayı geçtik tamam artık deyip çok aşırı bir şekilde longlar açılıyor. Çok aşırı bir likidite var. Bitcoin buraya geliyor zorluyor, likiditeyi alıyor, geri düşüyor. Geliyor, tekrardan likiditeyi alıyor, tekrar düşüyor. Şimdi tekrar gidiyor, tekrar geri düşüyor.
Kısa vadede tehlike devam ediyor. Kısa vadede şu an için yani en azından seçimlere kadar böyle çok böyle olağanüstü büyük, güzel, olumlu bir gelişme olmazsa 70 binleri, 69 binleri kıracağımızı ben zannetmiyorum. Geliyor bakın şuraya. Burada 2 saat, burada saatlikte 200 mA var. Buradan bir red yer. Bugün bir red görürüz aşağı doğru. Sonra bir daha red yer. Sonra kırar buraya gelir. Sonra şuralara gelir ve o zamana kadar zaten şuralara kadar da zaten seçim belli olur. Seçimle beraber yönümüzü yukarıya atarız, uçarız, gideriz. Peki Bitcoin diyorsun da hocam dominans ne olacak? Yani altcoin'ler ne olacak? Bir de bu konudan gidelim yolumuza. Bitcoin dominansımızı açalım. Bitcoin dominansımızı haftalık mı açalım? Hadi haftalık açalım. Şöyle uzundan bakalım arkadaşlar. Haftalık çok mu oldu? 3 günlük açalım. Biraz azaltalım. 3 günlük sanki daha güzel oldu gibi. Evet, Bitcoin icat oluyor, dominans geliyor. Buralar daha işte 2000 bilmem kaç yılları, erken yıllar. Bitcoin'den başka bir coin yok. Bitcoin'e bir alternatif coin çıkıyor, biraz düşüyor, sonra o coin batıyor. Gidiyor böyle hani %100, %90 olaylarında bu bölge var. Karanlık çağlar diyoruz buraya. İlk çağlar, yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri falan filan. Bunları saymıyoruz. Ardından bir sürü altcoin çıkıyor. Bir sürü ama yani Ethereum'lar bilmem neler bir sürü coinler çıkıyor ve Bitcoin dominansında düşüş. Altcoin'lerde müthiş bir boğa başlıyor şu aşağıya doğru düşerken. Bu düşerken altlar çıkıyor ve bir dip oluşturuyoruz sevgili dostlar. Burası dibimiz. Dip oluşturduktan sonra iniyoruz çıkıyoruz, iniyoruz çıkıyoruz, iniyoruz çıkıyoruz. İşte buralarda yine ayı dönemleri, kötü dönemler dominans çıktıkça ayıyı yaşıyoruz ve bir tepe noktasına ulaşıyor. Burası da bizim bir tepe noktamız oluyor. Ardından tekrardan aşağıya düşüş ve yine bir yeni bir boğa. Ve yine uzun süren bir ayı dönemi, sıkıntılı dönemler. Buradan itibaren reis tek başına yükselmeye devam ediyor. Şimdi görünümü anladık. Karanlık çağlar, ilk çağlar, yakın çağlar, yotma taş dönemlerini anladık. Peki bu dominans nereye kadar gider? Altcoin rallisi ne zaman başlar? Ne zamandı bizim dip noktamız, dünya tarihi boyuncaki dip tarihimiz burası. Tepe tarihimizde burası. Tepe noktamız da burası. Yardım alalım. Kimden yardım alalım? Dünyanın en başarılı, en ünlü demeyelim, en ünlülerinden biri Fibonacci'yi yardıma çağıralım sevgili dostlar. Ve soldan sağa, dipten tepeye bir Fibonacci çizimi yapalım. Şöyle en tepelere bırakalım. Buralar bırakamadık. Buralar bizim destek, direnç bölgelerimiz olsun. Şu an için baktığımızda kıymetli dostlar şurası bizim en kötü dönemimiz. Asıl buraya gelince artık kesin yani boğa başlıyor aşağıya doğru düşüyor. Ama buralara geldiğinde burasına geldiğinde daha önce böyle NFT'lermiş işte DeFi bu kadar ileri değilmiş. NFT'ler bu kadar ileri değilmiş arkadaşlar. Aklıma proje gelmiyor. Metaverse'ler falan bu kadar iyi değilmiş. Yani oyunlarla, blockchain oyunlarıyla bu kadar içli dışlı değilmişiz. Farklı. Şu an altcoin'lere acayip derecede alternatif var. Bu dönemlerde 1000, 2000 tane, 100, 200, 300 tane altcoin varken şu an buraya geldiğimizde, hani bugüne geldiğimizde gene bir yardım alalım. Kesin konuşalım. Kripto para birimleri kaç tane diyor? 2 milyon 400 bin diyor. 2 milyon 400 bin tane coin var. Dolayısıyla burayı beklemiyoruz arkadaşlar. Hani Bitcoin dominansı %70'lere gidecek ihtimali kağıt üzerinde vardır ama realitede yoktur arkadaşlar. Buraya kadar gitmesini beklemiyoruz dominansın. 2 milyon küsür altcoin var yani ve birçoğumuzda da Bitcoin yok. Hepimizde altcoin var. Çoğumuzda altcoin var arkadaşlar. Ben de Bitcoin'de var bu arada. Onu kendime ayırayım. Anlatabiliyorum değil mi? Burası kağıt üzerinde böyle bir hedef vardır ama yoktur. Ama ve lakin buraya gelme ihtimalimiz oldukça kuvvetli. Dominansın. Dominansın biraz daha gitme ihtimali var. Bu ihtimal kaçtır arkadaşlar? %50.
Ya da bakın şu an burada da şu anda burada da bir destek var. Fibonacci desteğimiz, burası Fibonacci desteğimiz, direncimiz, burası da Fibonacci direncimiz. Buradan dönme ihtimali. Yani şu anki bulunmuş olduğu seviyeler 59-60 seviyeleri. %59, %60 seviyelerinden aşağıya doğru dönme ihtimali de güne %50 demeyelim, %40 diyelim. Çünkü şu tepeye az da olsa var dedik. Şurada da %10 bırakalım. %50 64'e ulaştığında dominans altcoin rallisi başlar. %40 arkadaşlar, %40 dolaylarında 60'lar bölgesinden, yani şu an içinde bulunduğumuz bölgeden altcoin rallisi başlar. %10'da tepeden başlar. Dominans belli bir doygunluğa ulaşmıştır. Dominans neyi bekliyor peki? Hani neden altcoin rallisi başlamıyor peki? Arkadaşlar ne dedik başta? Seçimi bekliyoruz diye. Seçimle birlikte, seçimde şurada ne kaldı ki? Bir hafta kaldı. Bir hafta sonra dananın kuyruğu kopacak. Danaya gelirsek. Şimdi şeye girmiyoruz. Polimarkete girmiyoruz. Çünkü polimarkette Trump uzak ara önde. Yani %60, %70 böyle fazla önde. Buraya geldiğimizde, normal ankete geldiğimizde %48,5 Trump önde. %48,3 Kamala Harris önde. Bunların vaatleri uçuk kaçık vaatler arkadaşlar. Yani çok acayip vaatleri var. Trump diyor ki ben diyor iktidar olursam diyor vergiyi kaldıracağım diyor. Gelir vergisini bilmem neyi kaldıracağım diyor. Halk daha özgür olacak diyor. Parasını daha iyi kullanacak diyor. Böyle acayip şeyler söylüyor. Nereyi örnek alacağız diyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı, Dubai'yi falan örnek alacağız diyor. Nasıl onlar ayakta kalıp halk özgür bir şekilde, özgür derken maddi açıdan nasıl özgür, yoksa demokrasi anlamında söylemiyorum. Maddi anlamında nasıl özgürse, nasıl her şey ucuzsa, bir problem yoksa öyle yapacağım diyor. Bunu Amerika'ya uyarlayabilir mi? Bu çok büyük bir ütopya. Yani çok sıkıntılar olur bunları yapacağım derken. Özellikle silah sanayi, silahla savaş beni ilgilendirmiyor diyor. Ukrayna Rusya savaşı beni hiç ilgilendirmiyor diyor. Ukrayna ile Rusya zaten kardeş iki millet diyor. Biz niye aralarına giriyoruz ki? Niye para harcıyoruz ki onların arasını bozmak için diyor. Biz desteğimizi Ukrayna'dan çekeceğiz. Ukrayna'dan çekince de Ukrayna ile Rusya anlaşacak. Ukrayna NATO'ya giriyormuş, girmiyormuş, bana ne falan filan böyle şeyler söylüyor. Buna Amerika'nın silah sanayisi izin vermez ve bir kaosa dönüştürür. Sıkıntı çıkar. Trump'ın o ütopyası, hayalleri Amerika'da gerçek olamayacak kadar büyük bir ütopya arkadaşlar. Öbür yandan Kamala Harris, bakın gösterdim, az bir farkla geride. Kamala Harris'in az bir farkla kazandığını varsayalım. Kamala Harris de tamamen dünyayı yönetmenin peşinde. Yani Amerika olarak biz her yerde olacağız. Bütün savaşlarda olacağız. Yani şu an Biden'ın olduğu hükümet, yani Biden hükümeti, Kamala Harris hükümeti aynı. Demokratlar. İsrail'e desteğe devam, Ukrayna'ya desteğe devam. Dünyada savaş olsun, dünyada sıkıntılar olsun, dünyada dertler olsun ve dünyadaki sıkıntıları biz çözelim. Amerika çözelim. Amerika size demokrasi getirdi. Amerika size bunu getirdi. Amerika size bunu getirdi. Amerika'dan dünya nefret ediyormuş. Umrunda değil. Her tarafta anti-Amerikancılar çıkmış. Amerika'nın mallarını boykot ediyormuş. Amerika'yı düşman, asıl düşman ilan ediyormuş falan. Umurumda değil diyor. Silah sanayini acayip şekilde destekliyor ve daha güçlü Amerika için daha çok vergi alacağım diyor. Borsalarda gerçekleştirilmemiş karlar üzerinden de vergi alacağım. Kripto neymiş ya, Bitcoin neymiş ya falan diyor böyle şeyle beraber, geri gelsizle beraber. Bunların hepsini kaldıracağım diyor, hepsini yok edeceğim diyor. Bu da gerçek, bunu olursa, eğer bunu yapmaya çalışırsa gene bir kaos çıkar. Trump'ın ütopyasında nasıl bir kaos çıkarsa, Kamala Harris'ın da distopya diyesim var ama ütopyasında, onun hayalinde de gene kaos çıkar. Gene sıkıntı olur. İki tarafında mutlak galibiyetiyle mutlak sıkıntılar gelir dünya sektörünün, dünyanın başına. O halde ne oluyor arkadaşlar? Şöyle tekrardan buraya geldiğimizde iniyoruz ve aşağıdaki Temsilciler Meclisi'ne bakıyoruz. Kongreye bakıyoruz. Kongre 47,6, 46,8 olarak görülüyor. Oranlar birbirine yakın.
Yani Trump iktidar oldu diyelim. Meclisteki çok büyük bir oy çoğunluğuna kavuşamayacak. O hayal ettiği büyük ütopyayı, büyük distopyayı neyse artık büyük hayallerine ulaşamayacak. Kamalacılar buna karşı çıkacak. Kamala Harris iktidar olursa Trump milletvekilleri, senatörleri sayesinde gene bu hayallere, distopyalara karşı çıkacak ve dünya nasıl bugüne kadar var olduysa, nasıl bu şekilde işlediyse, hükümetler, meclislerde nasıl milletvekilleri arasında kavga çıktıysa, nasıl böyle şeyler olduysa eskiden yani dün neyse de bugün de öyle olacak arkadaşlar. Kriptocuların gücü çok güçlü olduğunu şu an Kamala Harris de görüyor. Trump da görüyor. Kamala Harris de iktidar olsa, çünkü Trumpçılar kriptoya özgürlük diye bağıracaklar. Altta eğer muhalefette bile olsalar kripto özgürlük diye bağıracaklar. Kamala Harris kriptoculara biraz fedakarlık verecek. Lanet olsun bu kriptoya asla diyemeyecek. Kriptoya daha çok vergi asla diyemeyecek. Kriptoya daha çok yasak asla diyemeyecek iktidar olursa. Trump başa geldiği zaman da hiçbir şeyden vergi alamayacağım, hiçbir savaşa müdahale etmeyeceğim, hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim, vergileri düşüreceğim falan diyemeyecek. Çünkü altta kameraların temsilcileri, senatörleri, milletvekilleri onun oylamalarına hayır diyecek. Yani dün ne olduysa bugün de öyle olacak. Trump iktidar olursa, Trump başkan olursa özellikle kriptolar ve bitcoinler için kriptolar için çok 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 olumlu. Yani aşırı böyle bir olumlu olmasa da çok olumlu. Ama Kamala Harris'ın kazanması da bizim açımızdan çok fazla olumsuz değil. Çünkü Temsilciler Meclisi'nde güçlü Trump'ın senatörleri olacaktır. Her halükarda Bitcoin arkadaşlar yükselecek. Her halükarda. Her halükarda da dominans vermiş olduğumuz direnç seviyelerinden aşağıya doğru düşecek ve altcoin rallisi Bitcoin ile beraber yükselecek. Bitcoin çıkmayacak mı? Çıkacak. Bitcoin iyi dedik, doğru mu? Bitcoin iyi dedik, yükselecek dedik seçimlerden sonra. Altcoin'lerde dominansta bir azalma olacağı için de altcoin'lerle Bitcoin beraber yükselecek. İşte bu da benim ütopyam arkadaşlar. Bitcoin iyidir, güzeldir. Altcoin'ler iyidir, güzeldir. Buralardan uzun vadeli yatırım yapmayı planlıyorsanız gayet güzel, gayet makul seviyelerdir arkadaşlar. Buralardan almayanlar uzun vadede çok ama çok üzülürler. Söylemedim, duymadım, görmedim, bilmiyorum olmasın sevgili dostlar. Bitcoin'de kısa vadede hafif geri çekilmeler bekliyoruz. Uzun vadede ise önümüz aydınlık. Altcoin'lerde bu aralar ufak geri çekilmeler olabilir ama uzun vadede önümüz aydınlıktır kıymetli dostlar. Zırt pırt önünüze yatırım tavsiyesi değildir yazısını koyuyorum. Bundan çok rahatsız olanlar var. Arkadaşlar devlet baba öyle istiyor. Biz de koyuyoruz. Lütfen rahatsız olmayınız. Kanala abone olmayan varsa abone olabilir. Çünkü dün şöyle bir yorumlara baktım. Yorumların çoğuna da cevap da yazdım. Bayağı bir kişi tuhaf yorumlar vardı. Kanalın seviyesini düşüren yorumlar vardı. Hani bize yakışmayan yorumlar vardı. Onların çoğunu engelledim. XDC, XAU bilmem ne falan gibi böyle saçma sapan şeyciler var. Spamcılar var. Onları da engelledim ama onları engelleyince bu sefer isim değiştirerek tekrar geldiler. Onları engelleyemiyoruz. Yani Ahmet'i engelliyoruz, Mehmet geliyor. Kanalın hani kaliteyi arttıracağız. Daha iyi, güzel insanlar kanalda olsun diye çok kişiyi engelledim. Kaliteniz yüksekse yani gerçekten kripto ile ilgilenmek istiyorsanız, gerçekten piyasayla ilgileniyorsanız abone olun ki hem abone sayımız artsın hem de kanalın kalitesi düşmesin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Herkese iyi pazarlar.